Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz pembe renkli ipimle ve tığımla ve mezuramla birlikte hayatımıza tüm insanlığı mahveden yaklaşık 3-4 ayımızı ve bundan sonraki sanırsam birçok senemizi alacak olan Korona-19, Covid-19 ile ilgili örgü, tığ işiyle örgü, maske örmek istiyorum. Biliyorsunuz bütün örgü sevenler, örgü tasarımları son zamanda Türk tasarımcılar da dahil buna dahil ya da örgü sevenlerin çoğu hepsi örgü maskeyi çeşit çeşit modellerde, rengarenk, farklı tasarımlarda hayvan figürlü, çiçekli, değişik güzellikte bu kötü süreci güzel bir çalışmayla sonlandırdılar arkadaşlar. Bu pembe renkli ipimle sizlere yapımı kolay ve basit. Eğer maske takmak istiyorsanız, yani yünden bir maske örmek takmak istiyorsanız, içine tabii başka bir bez koyup ya da kağıt, bir tane havlu koyarak sizlere fikir olması adına ben de en kolay şekilde fıstık örneğinden ve tekli trabzandan sizlere yapımı gayet kolay bir şekilde bir maske yapım aşamalarını göstermek istiyorum. Eğer örgüye yeni başladıysanız, içinizde küçük kız çocukları varsa ya da genç kızlarımız varsa, sizlere fikir olması adına ya da büyük annelerimiz, anneannelerimiz, annelerimiz varsa onlara fikir olması adına arkadaşlar. Umarım bu kötü süreç tamamıyla hayatımızdan ve tüm insanlıktan bir an önce gider. Evet. Bunun için arkadaşlar nasıl yapacağız? İlk önce bir zincir çekeceğiz. Zinciri çekmemiz için şöyle bir şey var. 100 ölçünüzü alacaksınız. Ve burada da arkadaşlar şunu da belirtmek isterim. Yapacağınız örgünün, kullanacağınız ipin kalınlığı, inceliği ya da dokusunu isterseniz size bağlı. Etkileyecektir ölçüyü. Şöyle yaklaşık 20-100 ölçüsünü aldım arkadaşlar. Kulak hizasından o maskenin kulağa takılan kısımlarını artık ne denir? Halka mı diyelim, şey mi diyelim, bir aparat mı diyelim, ne diyelim. Oraya kadar yaklaşık 20-21 santimlik. Tabii yüzden yüze fark var ama benim suratıma yaklaşık 20 ile 21 santim arasında geldi. Bu ölçülerde bir zincir çekeceğim arkadaşlar. Birkaç tane fazla da gelebilir. Çünkü sık iğne tekli trabzan öreceğim için ip toplayabilir kendini. Evet, başlayalım şimdi. Böyle odaklama yapalım. Evet, bu şekilde ilk önce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaklaşık 24-25 santim ben zincir çekeceğim arkadaşlar. Hep beraber sonra ölçeceğiz. Evet, bakın arkadaşlar, şöyle bir zincir çektim. Çok sık çekmedim, yani sıkmadım tığımla. Şöyle yaklaşık 24-25 santimlik bir zincir çektim. Yüzüm 20 ile 21 arası geldi. Yapacağım örneklerin yünü toplayacağını düşünerekten 3-4 tane fazla aldım arkadaşlar. Evet, şimdi şeyden başlıyoruz. Yani alt çenemizin altından başlıyoruz. Yani komple oradan yukarıya doğru, burnumuza doğru öreceğiz. Yani buradan burası kulak kısmı olacak. Burası da kulak kısmı. Ortada kalan ağzımızı kapatan kesim olacak. Mezuramızı alıyoruz ve ilk işlemimize başlıyoruz arkadaşlar. Mezuramı tam gözümün önünden çıkarayım. Sonra yavaş yavaş yaptıkça ölçeceğiz uzunluğunu da. Evet, şimdi ilk olarak ipimi doluyorum. Burasını da kulaktan ağız kesimine gelene kadar ne kadar yapmak istediğinize bağlı olarak ayarlayacaksınız. Bakın. İpimi doladım ve tek seferde tekli trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. İlk bu şekilde başlıyorum. Bir yandaki zincire batıyorum. Bir yandaki zincire batıyorum. Bir yandaki zincire, böyle
fıstık örneğimizi yapana kadar geleceğim. Uygun bir ölçüde. Nerede bırakmam gerektiğimi artık ben kendim karar vereceğim arkadaşlar. Siz de kendiniz şu kadar yeter mi? Bu kadar yüzüme kaplasa. Şu kadar kısmı da diğer kulağıma gelecek kısmı ayarlasam. Bilmiyorum arkadaşlar, ben de şu an için bu iplikle tam ne kadar tekabül olur gelir bilmiyorum. Evet, şu şekilde olsa şuraya kadar da ortadaki fıstık örneğimiz olsa, evet başlayalım arkadaşlar. Şöyle sayalım burasını. Tekli trabzan ilk başlama aşaması 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane burayı tekli trabzan yaptık. Şimdi arkadaşlar fıstık örneğimizi yapmaya başlıyoruz. Fıstık örneğini nasıl yapıyoruz? Evet, bu noktada fıstık örneğimize geçiyoruz arkadaşlar. İpimizi doluyoruz. Fıstık nasıl yapılıyor? Bir yandaki zinciri ya da bir sonraki zinciri atlayabilirsiniz. Çok yakın olmamasını istiyorsanız şöyle dibine batıyorum. Tam üstte kalıyor iplikler bazen zincirin. Bu arada o zaman boşluk oluyor. Bakın şöyle. Bir kere doladım. Aldım. Yine aynı yere battım. Dibine battım. 2 kere doladım. Burasını kaç kere dolamak istediğinize bağlı olarak kalınlığını siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 3 kere doladım. 4 kere istiyorum ben. Sık olmasını istiyorum. 4 kere tek seferde çıkardım böyle arkadaşlar. Bakın. Ara zincir olarak bir tane zincir çekiyorum. 2 de çekebilirsiniz. Bir tane zincir çektim. 2 çekelim bakalım arkadaşlar nasıl olacak. İpimi doladım. Yine aynı yere batıyorum. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Bakın. Tek seferde çıkardım. Şöyle. Yine geçiş noktası olarak bu arada bir zincir çekelim arkadaşlar. İkinci aşamaya geçerken. Bir zincir çektim. İpimi doladım. 1, 2, 3 ya da 2 zincir ileriye battım. Böyle çektim. 1. Aldım ipimi tığımın üzerine. 2 kere doladım. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bir kere daha battım. Aynı yere. 3. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bir kere daha battım aynı yere. 4. Tek seferde çıkardım arkadaşlar. Ara geçiş noktası olarak 1-2 tane zincir çektik burada. İpimi doladım. Yine aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 ve görmeniz için yan çeviriyorum. 4. Tek seferde bu şekilde çıkarıyoruz. Böyle arkadaşlar gidiyoruz. Burada 12 zincir, burası tekli trabzan olana kadar arada bir zincir çekelim. Bir zincir çekiyoruz. Geçiş fıstıklara geçiş aşamasında. Bakın çok değil. 1-2 tane zincir ya da 3 tane zincir atlayarak, bakın 1-2-3 tane atlıyorum arkadaşlar. Ve şöyle bir, yine aynı tığımın üzerine ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. 2, ipimi doladım. Aynı yere battım. 3, ipimi doladım. Aynı yere battım. 4. Tek seferde çıkardım. Ara zincir olarak ne yapıyorduk? 2 tane zincir çekiyorduk. 1, 2 zincir çekiyoruz. İpimi doluyorum ve aynı yere batıyorum. Çıkarıyorum. Bu şekilde. Şöyle de çıkarabiliriz. Fark etmez. 1, ipimi doladım. Tığımın üzerine aldım. 2, ipimi doladım. 3, ipimi doladım. 4. Bakın. Tek seferde çıkardım arkadaşlar. Kabataslak ana hatlarıyla bu şekilde örülüyor. Bakın. Böyle. Ben öreyim buraya kadar. Sonrasında bu köşeyi göstereceğim. Evet, bakın arkadaşlar böyle 2, 4, 6 tane yaptım. Sonraki 12 taneyi buraya da yapacağım. Bu 6 tane benim yüzüme koyduğumda böyle ölçtüğümde ağız kesimi az geliyor. Bir ya 7 tane ya 8 tane böyle fıstık örneği yapacağım çiftli. Bir tane daha yapıyorum şu an için. 1, 2, 3'e atlıyorum ya da 2'ye. Şöyle tam dibine batıp bir, 2, 3, 4. Tek seferde çıkardım. Arada 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Ve aynı yere tekrardan 1,
doluyorum, 2 doluyorum, 3 doladım, 4 tane tek seferde çıkardım arkadaşlar. 7 tane şu an için çiftli fıstık örneği yapmış bulunuyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7, şöyle yüzüme doğru tutuyorum. Benim için yeterli. Evet arkadaşlar, siz de yüzünüzün ölçüsü boyunca, yani ağız kenarlarınızdan birazcık kulakla ağzın arasında tam getirin. Evet, bakın şimdi buradaki aşamayı yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir atlayıp 12'ye tamamlıyoruz tekli trabzan. Böyle zincirin içerisinden bir kere de çıkarıyoruz. Bir yandaki zinciri atlıyoruz. 2, bir yandaki zinciri atlıyoruz. 3, bir yandaki zinciri atlıyoruz. 4, bakın. Evet, çekmiş olduğumuz zincir düşündüğüm gibi tam geldi arkadaşlar. 12. 12 tane de böyle tekli trabzan yaptık. Şimdi bakın başlıyoruz. Evet, arkaya dönüyoruz arkadaşlar. Arkada yapacağımız işlem. Bakın şöyle şurada görmüş olduğunuz bir ilmekler var. Bir de burada görmüş olduğunuz tersten bir ilmekler var. Bir şekil oluşması adına bu ön yüzdeki ilmeklerden alacağız. Tığımızı ipimizin üzerine doladık. Bakın yakınlaştırmaya çalışıyorum. Tam şuradan. Böyle teker teker 12 tane. Buradan değil, yani şuradan değil. Bakın şu ön yüzden. Şuradan. 3. Buradan değil. Buradan değil, buradan. 4. 5. 6. 7. Ön yüzden böyle yavaş yavaş alıp şekil veriyoruz. Yani bakın böyle bir çıkıntılı bir şekil oluşacak. Sonra fıstık örneğimizi yine aynı sayılarla, aynı zincir sayılarıyla, aynı dolgu sayılarıyla yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bir tane daha yapıyoruz. Bakın. 12'ye getirdik. Evet, bu şekilde. Şimdi yine fıstığımızı nasıl yapıyoruz? Fıstığımızı ipimizi doladım. Arada 2 tane zincir çekmiştik ya. Oraya batıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 kere doluyorum. Tek seferde çıkarıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Ara zincir olarak ipimi doluyorum. Yine aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4. Tek seferde çıkarıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi zincir çekmeden yapmak istiyorum arkadaşlar. Zincir çektim ikinci aşamada. Arada açıklık bayağı oldu. Amacımız mikroptan dolayı, koronavirüsten dolayı mikrobun girmemesini sağlamak. Kendinizce tabii bir önlem olarak. Burayı atlayıp zincir çekmeden yine aynı işlemi tek seferde. Bu arada hiç zincir boşluğu olmadan arada 1-2 tane zincir çekiyoruz fıstıkların arasında. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde bakalım nasıl olacak. Evet, hiç zincir çekmeden yapıldığı takdirde daha birbirine bitişik oluyor. Burada hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar. İpimi doluyorum. Buraya atlıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Tek seferde çıkarıyorum. Arada 1, 2 zincir çekiyorum. Bir de çekebilirsiniz. Yine aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tek seferde çıkarıyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde zincir çekmeden birbirine fıstıkların yapılmasında daha doğru bir sonuç elde ederiz. Bir ilk başlama aşamasında da çekmeyebilirsiniz. Evet, yine aynı şeyi 1, 2. Bu iki zincirler hep bir sonraki aşamada bu yapmak istediğimiz 4 kere mi doladım? Fıstığın doldurmak için çekilen ara zincir. 4 zincir çekmedik herhalde arkadaşlar, bilmiyorum. 2 zincir çektik. 1,
2, 3 ve bir tane daha 4. Tek seferde çıkardık. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde gidiyoruz. Yapılan ana temel şey bunlar üzerine kuruldu. Ben birkaç tür öreyim sizlere nasıl görüldüğünü aktarmak istiyorum. Yani yapacağımız başka bir şey yok. Öne döndüğümüzde aynı, terse döndüğümüzde aynı. Burada bu ilmekleri şu kısımlardan, burayı döndüğümüzde de şu kısımlardan alıyoruz. Evet, ben öreyim. Sonrasında görüşmek üzere. Bakın bu şekilde örülüyor arkadaşlar. Yavaş yavaş burası kulaklarımıza gelecek. Yani yanaklarımızın yarısıyla kulaklarımız arasındaki yeri kaplayacak. Burası da ağız kısmına. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar. Ben 7 tane çiftli fıstık örneği yaptım bu şekilde. Ama ben ölçtüm. Şu kısım çenemin altına geliyorsa bu kısım burnumun tam ucunda kalıyor. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Birazcık daha burnumun üzerini örtmesini istediğim için sizler burasını istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Sizlere ancak böyle bir küçük bir ipucu verebilirim. Şu şekilde bitirdim arkadaşlar. Şimdi ölçtüğümde burnumla yüzüm arasına tam tekabül geldi. Şöyle ölçelim mezurayla. Bakalım nasıl tam olacak. Şöyle 25 tane 24 tane zincir çekmiştik. Bakın. Yine 24-25'e tekabül geldi arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Sizlerin surat ölçünüze göre, yüz ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. 20-21 biraz fazla olmuş ama olsun. Yani ip çekecek zannettim ama çekmedi arkadaşlar. Evet böyle. Şimdi bakın. Kulak kesimini yapacağız. Yani kulağımıza oturmak için. Ama şu anda ben yüzüme taktığımda bunu arkadaşlar çok güzel. Tam burnumun üzerini kaplıyor ve tam kulağımın yanağımla birleşme kısmında duruyor. O yüzden birazcık daha 25 değil de 20-21 zincir çekerek başlayabilirsiniz. Ya da santim olarak 20-21 santim olmasını isteyebilirsiniz. Tabii yüzünüzün şişmanlığına, zayıflığına, uzunluğunu, şekline, şemaline bağlı olarak arkadaşlar. Şimdi benim bu kulağıma göre kulağımla yanağım arasında çok şey olmadığı için böyle bir zincir çekiyorum ve bitiriyoruz arkadaşlar. Böyle bir halka oluşturuyoruz. Birleştirme noktası için çok uzun çekmeme gerek yok. Şöyle bakın. Birazcık daha çektim. Ve bunu birleştiriyorum bu şekilde. Maskemizi yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Bu tarafını da yapıyoruz aynısını. Evet, bu kadar. Sormak istediğiniz yapım aşamaları ile ilgili bir soru olursa videomun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Güzel günlerde, güzel örgü modelleriyle görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Tüm hastalıkların, Covid-19 yani korona da dahil tüm hastalıkların hayatımızdan, dünyadan, insan yaşamından tamamıyla yok olması dileğiyle güzel bir dünyada görüşmek üzere arkadaşlar. Hayatınıza renk katan örgü modelleriyle tekrardan görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Ve karşınızda pembiş, şeker pembesi bir maske. Umarım kullanmak için nedenlerimiz olmaz. Ama yapmak isteyen ve takmak isteyen olursa arkadaşlar sizlere fikir vermesi dileğiyle bu kısmı da yaptım. İstediğiniz ölçülerde, yüz ölçülerinde kullanacağınız ipin kalınlığı, inceliği de sizin yapacağınız elinizin ayarı da bu maske yapımını etkileyecektir. En kolay bir şekilde nasıl yapabileceğini sizlere aktarmaya, göstermeye çalıştım arkadaşlar. Evet. Enine kadar bakın. Eni 10 santim arkadaşlar. Çenemin altıyla burnumun üzeri yani burnumun bayağı tam ortasına kadar geliyor bu kısım. Şu kısımda tam böyle. Evet. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.